Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Ev yapımı salamlarla karşınızdayım. Çok kolay bir şekilde tavuk salamları hazırlayacağız. Öncelikle tarifimiz için gerekli olan malzeme, ana malzeme bugün tavuk. Tavuktan salam yapacağız. Ben tavuğun butunun üst kısmını kullandım. Dilerseniz tavuğun herhangi bir yerini de kullanabilirsiniz. Kemikli olduğu için bunu tercih ettim. Çünkü kaynatırken o kemiğin suyu da geçsin istiyorum. Bugün fazlasıyla tavuğun lezzetini alabileceğiniz bir salam yapacağız. Dışarıdaki salamlarla karıştırmayın. Bir adet kadar soğanım var ve içine bir tane havucu bu şekilde doğradım, atıyorum. Bugün düdüklüde haşlayacağım. Yarım da biber kullandım. Kırmızı biber kullanıyorum yarım. 2 tane dişte sarımsak. Bir tane de defne yaprağı. Defne yaprağını daha fazla da kullanabilirsiniz içine. Çok güzel aroma veriyor biliyorsunuz. Bir çay kaşığı dolusuyla karabiber tanesi içine ilave ediyorum. Tuzunu ve suyunu ilave edeceğim. 2-3 bardak kadar su ilave ediyorum. Düdüklüde haşlayacağım için suyunu zaten kaybetmeyecek. Normal tencerede haşlayacaksanız daha fazla suyla haşlayın. Ağzını kapatacağım. 35-40 dakika kadar bir süre kaynadıktan sonra, altını kıstıktan sonra böyle kemiklerinden ayrılana kadar tavuklarımı pişireceğim. Çok güzel pişmesi önemli çünkü blenderdan geçireceğiz. 40 dakika sonra tam da bu kıvamda oluyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel, çatalla birlikte kemiklerinden ayırıyorum. Şimdi suyunu ve etini ayıracağım. Bunun için bir tane kaba ihtiyacım var. Ayrıca içindeki sebzeleri de kullanacağım. Yine havucu, soğanı, defne yaprağını belki içinden çıkartabilirsiniz, tane karabiberlerini. Bir de ben tavuğun derilerini kullanmadım içine. Sizler diliyorsanız isteğe bağlı kullanabilirsiniz. Etleri içinden ayıkladıktan sonra suyuna bir işlem yapacağız. Bu da salama renk vermek için. Renklendirici gıda boyası kullanmayacağım da kırmızı pancar kullanacağım. Daha rahat görmeniz için bir cam kaseye aldım. Şimdi tavuğun suyunu süzgeç yardımıyla süzüyorum. Herhangi bir pütür içinde kalmasın diye. Bir su bardağı kadar tavuk suyuna ihtiyacımız var. 200 mililitre. Bunu bu kaba alacağım. Kırmızı pancarım var. Dediğim gibi renk vermesi için, o salamın kırmızı rengini elde etmek için kırmızı pancar kullanacağım. Onu da rendenin ince kısmından rendeleyeceğim, kabuğunu soyduktan sonra. Bir süzgeç yardımıyla içine sıkabilirsiniz. Ya da benim gibi daha güzel renk almak için tavuk suyuna karıştırarak bütün boyasını tavuk suyuna vermesini sağlayabilirsiniz. Tavuğun suyuyla karıştırdığım kırmızı pancarlarımı aynı şekilde süzgeçten süzerek bütün pütürlerinden kurtarıyorum. Şimdi suyumuzun içine asıl kıvam verecek olan jelatini ilave edeceğim. 25 gram kadar sığır jelatini kullandım. Türkiye'de artık helal sığır jelatini bulmak mümkün. İnternetten de araştırabilirsiniz. Ya da pasta malzemesi satan yerlerden de temin edebilirsiniz. Çoğunlukla pastalarda kullanılabiliyorsunuz jelatin, kıvam vermek için kremalara. Ben çok nadir kullanırdım. Çünkü bu helallik kısmında çok bilgim yoktu. Sonradan araştırıp helal olan şirketlerin olduğunu gördüm. Siz de bu şekilde internetten sipariş verebilirsiniz diye kısa bir özet geçtikten sonra artık karışımımı soğumadan içine ilave edebilirim. Tavuklarım sıcak. Şu anda tavuk suyum da sıcak. Çünkü jelatin biliyorsunuz ki soğukta biraz daha böyle sert oluyor. O yüzden soğumadan hepsini karıştırmak lazım. Blender'ı işin içine sokuyorum. Başlıyorum bütün tavukları, sebzeleri bu tavuk suyu ile birlikte çekmeye. Pürüzsüz olacak kıvama gelene kadar yapabilirsiniz bunu. Ben biraz böyle lif lif bıraktım. Hani o böyle lifler gözüksün istedim. Ama dilerseniz smooth blender'da böyle su gibi bile çekebiliyorsunuz.
1 litrelik pet şişe kullanıyorum. Pet şişenin ağzını kestim ve bu hazırladığım karışım içine böyle hava kabarcığı kalmayacak şekilde sallayarak, yere vurdurarak dolduruyorum. Üzerini streç filmle kapatıp bir gün kadar buzdolabında bekleteceğim. Bu tarifi yabancı bir kanalda gördüm. Sonra baktım yurt dışında pek çok yapan kanal var. Bu tarifi, aynı bu şekilde tavuk tarifini Türkiye'dekilerde görmedim. Ben de uyarlamak ve denemek istedim. Tadı salama benziyor mu kısmı? Evet, kokusu tadı salama benziyor, fakat salamdan ayrı içinde şimdi başka katkı maddesi olmadığı için çok yoğun bir tavuk tadı var. Onu hemen belirteyim. Normalde hani salamın kendine öz bir tadı vardır. Tavuk mu hindi mi karıştırırsınız ya. İşte bunda buram buram tavuk kokusu ve tavuk lezzetine ulaşıyorsunuz. Bunu da hemen belirtmeden geçmeyeceğim. Bir gün ya da bir gece boyunca beklemiş hali bu şekilde tamamen sertleşmiş. Ne kadar yumuşak ne kadar sert olduğunu şöyle keserken daha iyi anlayacaksınız. Kıvamı salamdan hiç farksızdı. Gerçekten hani böyle rengi de çok güzel oturdu. Herhalde bu tavuk suyuna pancarı karıştırmak iyi bir fikirdi. Şöyle pet şişenin kenarından kesiyorum ve başlıyorum etrafını döne döne çıkartmaya. Hiçbir şekilde yapışma olmuyor. Çok kolay çıkıyor. Birazını tavuk göğsünden kullanabilirsiniz. But biraz daha yoğun lezzetlidir. Hani göğüs daha soft bir lezzeti vardır. O şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle bir keseceğim. Bıçakla kesimini göstereceğim. Bunun içinde katkı maddesi olmadığı için 2 gün içinde tüketmeniz lazım. Ya da tüketmeyecekseniz derin dondurucuda saklamanız lazım. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim. Tavuk çünkü biliyorsunuz çok böyle beklediği zaman bakteri üreten bir şey. Pişmiş hali olduğu için biraz daha yüreğimiz ferah. Çiğ olmadığı için. Ama dediğim gibi yine de kısa sürede tüketmekte fayda var bu tarz et yemeklerini. Kıvamını, rengini görüyorsunuz. Salamdan hiçbir farkı yok. İçine bildiğimiz malzemeler kullandık. Hiçbir katkı malzemesi kullanmadık. Jelatini saymazsak. Bu jelatin de olmazsa olmazı. Çünkü bu kıvamı veren, bunları bir arada tutan şey bu sığır jelatini. Şöyle bir bölüp iç kıvamını göstermek istiyorum. Blender'dan pürüzsüz bir şekilde çektiğiniz zaman böyle olmuyor. Hani daha bir pürüzsüzlük oluyor. Ben bu pürüzü istedim. Eski salamlar böyle gözükürdü biliyorsunuz. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.